Bu da şey tarafı geldi. Acil çıkış tarafı geldi. Emanetsiniz, bana emanetsiniz. Rahatlıkla kalın. Hallederiz. Ayetel Kürsü oku baba bakar. Merak etmeyin. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, aşırı mutluyum. İtalya'ya gidiyoruz, neyse. Acil çıkış gelmesine çok sevindim. Aşırı geniş burası. Ayak uzatma mesafesi falan büyük. Kadın geldi bana İngilizce anlattı. Burayı da İngilizce dinlemek nasipmiş bize. Neyse dedim, don't worry, don't worry. Çok mutluyum ya. İtalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Şaka mı? Allah'ım sana şükür olsun. Amin. İtalya yolcusu gelmesin. Buongiorno. Günaydın. Bu sabah nasıl uyandığıma bakar mısınız? Gözüme ne oldu? Tövbe estağfurullah, nazar değdi. Ay hiç bilmiyorum gözüme ne oldu. Çok korkunç gözüküyor ama. Buongiorno. İtalya'dayız arkadaşlar ve İtalya'da olduğumuz o kadar her halinden belli ki. Sabah şu an 5:30 namazı kıldım. Dediğim gibi bugün İtalya'da Roma'da sadece bir günüm olduğu için erken kalktım. Şimdi bir odada kahve çay var. Gözüme bir çay tutacağım, kahve içeceğim. Sonra dışarı çıkacağız. Öyle bir açmak istedim. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Çok güzel. Bakın. Ve aslında bakarsanız size haberim var. Çok güzel bir otel odasında kalıyorum ve burası işbirliği ile kalıyorum burada 2 geceliğine. O kadar güzel bir otel ki bayıldım. Burada sadece bir gün kalmak gerçekten çok üzücü. Şimdi size etrafı göstereceğim ve çok korkunç gözüküyorum. Böyle buradan giriyoruz. Burası böyle banyo. Banyoda gayet çok güzel, temiz. Her şeyi düşünmüşler. Her şey var. Ondan sonra burada böyle bir masa, şey var, televizyon ve burada ihtiyacınız olan her şey var. Hani çay, kahve, sonra 2 su koymuşlar. Burada böyle yatağım var, burada böyle camım var, klima var. Her şeyi düşünmüşler valla. Yani bu arada işbirliği diye böyle anlatmıyorum reklam olsun diye şu an YouTube'da. Reels üzerine anlaştık ama hani öneri niyetinde paylaşmak istiyorum çünkü çok güzel. Bir de insansız çalışıyor bu otel. Kodla giriyorsunuz. Yani aldıktan sonra siteden rezervasyon yaptıktan sonra size kod geliyor. Hani bütün her şey kod sistemiyle çalışıyor. Bence bayağı iyi yani. Ama bu gözüm beni şu an o kadar korkutuyor ki. Bunu hemen bir şey koymak istiyorum. Çay koymak istiyorum. Şurada şöyle oturup biraz şey etrafı izleyeceğim. Good morning sunshines. Ederim sen gel elin İtalyalısına gözüne çay koy. Yani arkadaşlar niye böyle oldu gözüm çok kötü. Ya ben üzerine yatmışım gibi hissettim. Bir ağırlık vardı gözümde sanki. Onun dışında bilmiyorum acaba mikrop mu kaptı. Neyse çay iyi gelir. İnşallah. Hazırlandım. Biraz daha insana benziyor muyum? Kamerada gözüm gerçekten çok korkunç duruyor aslında. Aynada bu kadar kötü durmuyor. Kamerada bakınca ciddi bir şişlik gözüküyor ama bilmiyorum belki dışarıdan da öyle mi gözüküyor ben mi anlamıyorum. Neyse hazırlandım aşkolar çıkıyoruz. I'm actually like here yani.
Böyle İtalyan espressosu falan da filan da. Bir şey söyleyeyim mi? Mimariden o kadar belli oluyor ki şeyde olmadığım, Paris'te olmadığım. Hani o kadar böyle farklı bir yerde olduğumu hissediyorum ki bilmiyorum. Çok değişik geliyor. Binalar falan gerçekten çok farklı yani. Bu %100 hissediliyor. Ve hani şey yani diyor ki İtalya'dasın. Evet. Burası İtalya. Otobüse bindim. Kredi kartını okutup direkt binebiliyorsunuz. Kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Şuradaki makineden. Dedim cash mi vereceğim ya da burada hiçbir şey yok. Mesela buranın sistemi de Fransa'ya göre farklı. Buranın metro sistemini de bilmiyorum. Onu da metro kullanırsam öğrenmiş olacağım ki büyük ihtimalle kullanacağım. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi metro kullanmaktı. Metro otobüs kullanmaktı ülkelerde. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok basit. İstanbul'da bilmediğiniz bir yere gidiyormuşsunuz gibi. O yüzden Google Maps mükemmel bir şey. Mutlaka şey yapın. Korkmayın yani. Aşırı kolay. Otobüsten indiğim manzaraya bakar mısınız? Şurada beni bıraktı kendisi ve wow. Arkadaşlar gerçekten çok büyük. Yani Tunus'taki gördüğüm Kolezyum'la arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Fenasal bir büyüklük. Wow. Really? İtalya'dayım. Şaka gibi ya. Küçük Aybüke'nin hayali şu an gerçek. İnanamıyorum burada olduğuma. Hala inanamıyorum. Yemin ederim ben hala İtalya'da olduğuma inanamıyorum. Hani hayal gibi geliyor. Gerçekten hani İtalya'ya gittim diyebileceğim yani. Ben yani şu an İtalya'dayım. Bu çok ütopik ya. Aşırı ütopik geliyor şu an. Bilmiyorum, şaka gibi ya. İtalya'dayım. Anlayabiliyor musunuz? 100 kere söyleyeceğim bunu kendime. Evet arkadaşlar, burayı görmedik de demeyiz. Bir gün buraya gerçekten sadece kocamla geleceğimi zannediyordum. Kendisi kaybetti. Yani İtalya turunu sadece artık kocamla yaparım diye düşünüyorum ama kendisi hızlı davranmayarak çok büyük bir hata etti. Storylerimi izleyebilir. Oğlum gözüm çok korkunç, dövülmüş gibiyim abi. Artık geçer misin? Evet çocuklar, anneniz İtalya'ya geldi yani gördüğünüz gibi. Yani helal olsun ya. Bakın bu markanın çantaları çok güzel. Böyle benim çantam, bu da aslında. Ürünleri falan çok güzel. Burayı hep gezmek istiyordum, o yüzden gezeceğim. Daha açılmamış lan. İçeride çalışanlar varmış, ben insanlar zannettim. Şu kırmızı çanta çok güzel. Böyle magnet almak istiyorum ama komik bir magnet almak istiyorum. Böyle pizza şeklinde magnet almak istiyorum. Ama yok. Ya şu magnetleri biraz daha eğlenceli yapar mısınız? O yüzden alıyoruz. İtalyanca kelimeler çalıştım uçakta. Ama okunuşunu yani inşallah doğru yapıyoruzdur şimdi. Birkaç kelime şey yapacağım, sizinle çalışacağım. Öncelikle günaydın ile başlıyoruz. Buongiorno. Buongiorno diye günaydın diyoruz. Bonjour'a benziyor ama buongiorno. Buonasera. Herhalde böyle deniliyor. Ben bunların bence bir söyleyiş tarzlarına bakmam lazım. Yazılış yazıyor, nasıl şey yapıldığı da ciao zaten.
merhaba demek biliyoruz. Bu çok zor lan. A presto. Görüşürüz demekmiş. Biz iyi akşamlar yerine a presto diyebiliriz. Come stai? Abi kesinlikle yanlış söylüyorum ya. Hiç doğru hissettirmiyor. Ama a presto. O mesela çok doğru geliyor, tamam mı? Ama come stai? Ne varmış mesela? Gracia. Yes. Doğru. Bunu biliyorum. Bene gracia. İnşallah yine grazie. Grazie. Gracias. Grazie. Zor. Neyse. Mesela rica ederim prego. Prego. Mesela bir şey, mesela thank you diyecek bana, prego. Özür dilerim. Mi dispiace. Mi dispiace. Benim hatam. İnsanlar burada tam bir İtalyan ya. Böyle giyinişleri falan, stilleri. Enteresan. Ve bir şey söyleyeyim mi, böyle nasıl biliyor musunuz? Her sokağın sonu şöyle yapılarla dolu. Yani her sokağın sonunda illa şöyle bir yapı gözüküyormuş gibi hissediyorum. Vallahi Paris pis derler. Ama İtalya'ya geldiğimden beri İtalya bana kokuyor. Çiş kokuyor ya hep. Ya anlamadım yani. Ben Fransa'da böyle koku almadım. Ki Fransa'da yolda işleyen adamları bile görmüştüm. İtalya'da sıradan bir sokak. Evet, gördüğünüz gibi Bazilika arkamızda. Bazilika. Güneş öyle bir kafama geçti ki. Hayat benim gibi insanlar için çok zor. Bir de çok sıcak hava. Şapka mı alsam? Şapkaya para vermek istemiyorum. Ben niye şapka getirmedim buraya ya? Şaka mı? Pizza kokusu alıyorum. Nasıl fesleğen kokuyor size anlatamam. Kafayı yiyeceğim şu an, zaten açlıktan öleceğim. Allah, bir de ne alışkanlığım var benim biliyor musunuz? Magnet aldıktan sonra magnet bakmaya devam ediyorum. Ya aldığım magnetten daha güzel magnetler var mı diye. Takıntılı olmak böyle bir şey. Vallahi geldim. Ay hava çok sıcak. Böyle küçük pizza yemek istiyorum. Çünkü bir sürü şey yiyeceğim o yüzden. Bonjour. I don't eat meat without it. Yeah. Güya azıcık yiyeceğim diye aldım da abla keserken bu kadar büyük gözükmüyordu. O kadar yoruldum ki yemin ederim tadım testi yapacağım. Aşırı özel gözüküyor. Bayağı güzel. Ama çok sarımsaklı. Bayağı sarımsaklı. Neyse yanımda kimse yok zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı güzel. Ne zaman İtalya'ya geleceğim diyerekten kendime işkence çektiriyorum. Yemin ediyorum otele gideceğim. Ben hayatımda böyle bir sıcak yaşamadım, bilmiyorum. Çok çok kötüyüm şu an. Gelmeyin kardeşim. O aylarda Avrupa'ya sakın gelmeyin yani. Çok kötüyüm ya. Of. Arkadaşlar saat 3 ve ben öldüm. İnanın yani yolun ortasında bayılacağım falan. Otele geldim. Güneş batana kadar otelde dinleneceğim. Zaten çok yakın bir teras var, böyle bahçe var. Gün batımını orayı izlemeye giderim hani. İyice hava güzelleştikten sonra. Yoksa ben daha fazla bu zulme dayanamıyorum yani. Bir arkadaşım da yazmış zaten İtalya'dayken ben şey yaptım diye. 1-5 arası otelde dinlendim. Sonra İtalya'yı gezmeye çıktım yazmış. Çok doğru yani. Vallahi canavar, ben uyudum 1-2 saat. Sonra ancak kendime geldim. Humus yemeye falan gidiyoruz. No, 20 minutes. 20 dakika. Yes. 30 minutes? 30 dakika. Okay, and maximum 20 minutes outside in Turkish? Maksimum 20 minutes outside. maksimum 30 dakika. Maximum 30 dakika. 30 dakika. Evet. That's all. Bir tane. Tiramisu. Kaç tane kaşık? Bir tane. Bir tane. What's your name?
Aybüke. 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 Yes. Vincenzo. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Have a nice day. Have a nice day. Elin Romalısı'na da kalbimizden selamladıktan sonra yolumuza gidiyoruz. Bir dakika ya. Bekle, buradan gidecek miyim, oturacak mıyım? Tiramisu deneyimiz arkadaşlar. Valla aslında manzaraya çıkıp orada yemek istiyordum ama soğuk şu an, oraya çıkana kadar kesin bu erir dedim. Dedim ki boş ver, otur ye Aybüke. Heyecanlıyım. Köpük köpük. Gerçekten güzel. Fethiye'de yediğimiz o tiramisu'ya çok benziyor. Gerçekten aşırı benziyor. Ve bana en çok soracağınız şeylerden bir tanesi, kesinlikle tahmin edebiliyorum ki işte kapalı olduğum için ırkçılığa uğruyor muyum, şey yapıyor muyum? Vallahi yok yani, hiç öyle bir şey yaşamadım. Sadece belki evet insanlar bakabiliyor böyle ilk etapta ama bunu çok normal karşılıyorum, yani alışık oldukları bir durum değil ama bu öyle rahatsız edici bir bakış da değil yani. Hani bir insanın kıyafetine bakarsınız ya, öyle bir bakış. Gözüm de yavaş yavaş iniyor gibi. Tekrar böyle bir şey koyacağım gözüme. Çay koyacağım, otelde vardı. Yani öyle yani, o yüzden çok dert etmeyin. İstanbul'da daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden hani Avrupa'da bu tür sıkıntılar yaşayacağım diye çok korkmayın. Bu arada çok fazla Müslüman kapalı insan da var yani. Özellikle yaşayan insanlar da çok fazla. Özellikle bu arada Paris'te fazla yani, karşılaşırsınız. Öyle yani. Hiçbir şey yaşamadım bu zamana kadar. Aksine özellikle satıcılar çok tatlı. Özellikle İtalya'daki satıcılar sanırım tatlı, ağızları laf yapıyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? İtalya'yı biraz daha ben şeye benzettim. Türkiye'ye benzettim. Hem yemek kültürü açısından hem böyle biraz daha sokakları falan engebeli, çıkmalı falan filan. Gerçekten Paris benzemiyor ama Roma'yı benzettim. Hani bu kalabalık, bu sıcak, bu yorgunluk falan çok Roma yani. Yani Roma'da bir gün daha kalmak isterdim. Dediğim gibi yanlışlıkla böyle oldu. Bir gün daha kalsaydım mesela daha sakin bir tur yapar ve yapardım. Kolezyumu akşam görürdüm. Yani halim kalırsa Kolezyumu akşam görmeye gideceğim. Ama şöyle bir şey var ki benim kredi kartım sabah otobüste çalıştı. Ama sonra çalışmadı. 2-3'tür otobüse biniyorum ve insanlardan dileniyorum. Bir tane otobüsçü abi tamam dedi, yani yapacak bir şey yok, in git dedi. Sonra bir tane çocuk bastı benim yerime. Almadı da para, dedim lütfen ben sana hani keş vereyim ama o da almadı. Müslümandı bir de. Diyor ki bana dua et. Allah razı olsun abi, ne diyeyim yani. Neyse şimdi dondurma alacağım. Gün batımını izlemeye noktası var böyle, hani çok güzel gözüküyormuş Roma. Orada oturacağım, bayağı gün batımını izleyeceğim. Eğer halim kalırsa bisiklet kiralayıp Kolezyum'a gideceğim. Orayı böyle bir ışıklı görmek istiyorum, akşam görmek istiyorum. Akşam orayı görüp direkt hemen bisikletle tekrar otelime geleceğim. Uyuyacağım. Yarın Floransa yolcusuyuz çünkü ve zaten çok yorgunum. Sanırım akşam duşa falan da girerim. Floransa'da da 2 günüm var. Yani aslında hesapta tek yanlışlık uçak biletimiz saati. Bundan sonrası hesaptaki her şey doğru. Bayağı iyi gözüküyor be. Gerçekten o kadar sinirliyim ki. Ağlamadan konuşabilecek miyim ya, bilmiyorum.
Floransa'dayız ve gerçekten bu vlogu böyle açmayı hiç beklemiyordum yani. Ama kanaatıma göre %100 ırkçılığa uğradığım için şu an bunu yaşadığımı düşünüyorum. O yüzden bunu anlatacağım. Siz yaşamayın. Şimdi ben Floransa'da trenden indim. Ya, otelime gelmek için bir durak bu şehir içi trenlerine binebiliyordum. O da bir 60 euro bir şey, tamam mı? Ya otobüse binecektim ya binecektim. Bu trene binecektim. Oradaki makinelerden de biletimi aldım bir 60 euro. Hatta bakın göstereceğim biletimi. Ondan sonra ben bunu aldım ama o kadar karışık ki her yer. Oradaki insanlara soruyorum ve İtalyanlar gerçekten İngilizce bilmiyorlar. Fransa'dan daha kötü. Ondan sonra neyse işte anlamaya çalışıyorum işte nereden gideceğimi falan ve millet hani kart bunları okutup giriyorlar içeri. Ben de salağım. Hani okutup gir yani. Ne kadar farklı olabilir? En kötü hata verir girmezsin. Oradaki kadına sordum. Kadın dedi ki burası dedi. Tamam dedi. Eliyle kapıyı açtı, beni içeri soktu, gir dedi. Ben de girdim. Dedim Allah Allah niye bunu okutmadım? Neyse herhalde görmesi yeterli diye düşündüm. Bindim trene. Sonra görevli geldi bana yaptı. Görevli geldi bana dedi ki bunu makineye okutmamışsın. Hatta öyle bir şey demedi de. Ben bir durak, bakın sadece bir durak. Durakta kapıda bekliyorum ki hemen ineyim diye. Görevli bindi. Bakarken işte buna baktı, sonra geldi. Dedi ki gel benimle dedi. Beni trenin içine doğru sokuyor, tamam mı? Bir durak var dedim. Hani neden yani? Neyse adam çağırıyor, gittim. Beni sıkıştırdı. Trenin en arkasına kaçmayayım diye. Dedi ki bunu dedi işte bu dedi yanlış dedi. O kadar kötüydü ki İngilizcesi, hiçbir şey anlamadım. Bir şeyler dedi işte yanlış olduğunu. 60 euro ödemem gerektiğini söyledi, tamam mı? Ben dedim ki hayır ödemeyeceğim yani 1.60 ben bileti ödedim. Dedi ki işte ödemişsin ama dedi işte bir şey yapmamışsın. Neyse işte beni sıkıştırdı orada. Durağımı kaçıracağım, beni strese sokuyor, panik yaptırıyor. Dedim ödemek istemiyorum. Diyor ki ödemeyeceksen 120 euro ceza yazacağım sana, onu ödeyeceksin o zaman falan filan. Sonra ödedikten sonra geldim otele, kıza anlattım oradaki resepsiyona. Kız bana adam akıllı İngilizce bir şekilde anlattı. Ceza sebebim neymiş biliyor musunuz? Bunu trene binerken okutmadığım için. Ben zaten bilet almışım gerizekalı. Artı o gerizekalı kadın bana bunu okutturmadı. Ben okutmak istedim. Böyle yaptı. Okutmana gerek yok dedi, geçirdi. Arkadaşım bana dedi ki kesin kapalısın diye kadın sana bunu bilerek yaptı dedi. Bence de bilerek yaptı. Herkesin okuttuğu şeyi bana niye okutturmadı? Böyle bir ceza sistemi varsa bana bunu niye yaptı? O kadar sinir oldum ki haksız bir şeyden böyle. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Daha fazla ağlamama tahammül edemedim ve yemek yemeye dışarı çıktım. Kahvaltı yapmadım. Çok açım. İnanılmaz açım. Ve gitmek istediğim bir tane makarnacı vardı. Şeydi orası. Kapanmış saatinden dolayı. Zaza'yı çok övüyorlardı. Zaza'ya geldim ben de. Biraz şık, pahalı bir restoran. Parayı koydukları için ben de parayı koymaya karar verdim. Neyse. Vallahi çok merak ediyorum. Gnocchi söyledim. Trüflü gnocchi söyledim. Ben trüfü çok severim. Aslında makarna söyleyecektim ya ama burada denemek istedim. Makarna yarın zaten o gitmek istediğim yerde deneyeceğim. Bir de makarna yani anladım. Tamam güzel yapıyorlardır ama hani böyle Zaza'da gnocchi yemek istedim. Biri çok övmüştü. Gerçekten merak ediyorum. Öyle. Bir içecek söyler miyim? İçecek yani içeceği de arada kaldım, onu bir düşünürüm. Ama çok mesaj geliyor işte yediğin şeylerin helal olduğunu nasıl biliyorsun ne. Yemeden önce soruyorum mutlaka arkadaşlar. Hani et ya da alkol olup olmadığını teyit ederek yani sipariş ediyorum. Bu kadar. Günlerdir kombin yapıyorum. Bugün gerçekten çok savaş çıktım. Onda da bu restoranta da gelmek çok komik. Çok şık bir restorandayım şu an bu arada. Biliyor musunuz? Çok beğendim burayı. O kadar iyi trüf kokuyor ki anlatamam. Ben trüf çok severim bu arada. Şu an çok merak ediyorum. Thank you. Biraz heyecanlıyım.
şaka mısınız? Çok iyi. Zipüze abartısız çok iyi. Trüf sevmiyorsanız sevmezsiniz bu arada. Aşırı trüflü. Bayıldım. Of çok iyi. Patatesle yapılıyor. Ben bunu bir kere yapmayı denemiştim ve çok kötü olmuştu. Yediğim en iyisi. Sanki yedim, hayatımda hiç yemedim bir yerden. Bakın abartısı söylüyorum. Çok iyi. Hani şimdi bir kere pizza yedim zaten, o da daha dün Roma'da. Ama yani hani güzel, anladım mı? Hani mesela abartamam ama bunu abartabilirim yani buna. Belki daha önce hiç yemediğim için mi bilmiyorum. Ah, Paris, les Paris. Pero bueno. Thank you. Bak merkeze bir tane pazar koymuşlar, tamam mı? Pazardaki, ama pazarı kuran herkes şey yani Pakistanlı, Hindistanlı falan yani. Böyle o yüzden hani şey şu an yani sanki başka bir doğu şey yani ülkesindeyim, anladın mı? İtalya ile alakası yok. Bayağı büyük bu arada. Yani böyle biraz ağzıma açık baktım yani, o kadar büyük. Ben şeyimi kaybettim. Bu kameramın kutusunu kaybettim. Gözlüğümü kaybettim. Bir de ceza ödedim, ceza yedim. Hadi daha ne olsun, anladınız mı? Bir nazar duası okuyun bana gerçekten ya. Bu nedir ya? Hani gerçekten hani mutsuz olmamaya çalışıyorum ama modumu çok etkiliyor. Tek başımayım. Tek başıma modumu yüksek tutmak gerçekten çok zor. Hani arkadaş olsa en azından birbirimizi eğlendirme, güldürme durumları olduğu için katlanabiliyoruz ama onun dışında yok yani. Şu an mesela güneşin gözlerimi konuşamadım. Gözlük takamamak bile şu an beni çok sinir ediyor. Neyse. Onun dışında Floransa çok sıcak ya. İtalya çok sıcak arkadaşlar ya. Aşırı sıcak. Yarın 1-5 kuralını yapacağım. 1-5 arası büyük ihtimalle otele gideceğim yarın. Sabah ve akşam gezmeyi düşünüyorum. Bugün saat 3'te çıktım. Bu mail attım. Bu şikayet maili falan attım. Bir de çok sinirim bozulmuştu. Ay içecek alacağım. Günaydın. Gözlüğümü buldum. Ondan sonra kameramın kılıfını buldum. Çok saçma sapan yerlere koymuşum çantamda hazırlanırken, kaybettim zannetmiştim. Ondan sonra tren istasyonuna şikayet dilekçemi yazdım. O parayı bana ödeyeceksiniz. Anladınız mı? Arkanızı peşinizi bırakmayacağım. Yarın da giderken büyük ihtimalle o tren istasyonundan geçeceğim. Orada da bir reception bir yerde. Yine orada şikayette bulunacağım. O yüzden keyfimi yerine getirdim. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Böyle ünlü bir tane sandviççi var. Arkadaş da buldum kendime. Onlarla buluşacağız. Onlar da dün akşam Floransa'ya gelmiş. Öyle arkadaşa ihtiyacım var. Buralar tek sarmıyor cana. Vallahi böyle birileriyle tanışıp birileriyle gezmek gerekiyor. Ya da ben arkadaşla gezmeyi sevdiğim için bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Pasaportunu bastırmaya geldi arkadaşım. Şimdi size tanıştığım kızları göstereceğim. Almanya'ya Erasmus yapmaya gelmişler. Dün Floransa'ya gelmişler. Birlikte geziyoruz. Sizi onlarla tanıştıracağım. Şu an takımım bu. Valla arkadaş edindiğim için benden mutlusu yok şu an. Tek gezmek bana yaramadı kızlar. Ben gerçekten benim böyle sanırım konuşmayı seven bir insan olduğum için olabilir. Hani böyle birileriyle gezmek isteğim gelmişti. Floransa'da bir de böyle 2 gün kalınca falan
Herhalde dedim bu birileri olsa süper olur. Sen mesaj attın. Evet, ben çok yazdım Aybüke'ye. Vallahi ben mesaj attıktan sonra özellikle baktım ya bir de çok fazla mesaj oluyor anca o zaman gördüm. Kızçelerimle geziyoruz şimdi. Mutluyum. Ben şu ünlü sandviçten sandviç aldım. Bunu yiyorum. Bunun boyutu çok büyük. Bunu böyle Allah ben böyle koysam size yerde oturarak yiyorum da. Bunun boyutu çok büyük. 2 kişi rahat yersiniz. Kestirebiliyorsunuz ama küçük vermiyorlar. O yüzden büyük almak zorundasınız. Bunu yesem doyarım bence. Diğer yarısını da götürürüm yani sonra yerim büyük ihtimalle. Güzel, gayet güzel. Ama hani etli olanlar var onlardan yemek isterdim. Daha güzeldir büyük ihtimalle ama güvenip yiyemiyorsun tabii ki. O yüzden affogato içmeye geldik, yemeğe geldik artık ne denirse. Önünde bir yer var da ya şu Rivoli oradayız. Hava çok sıcak, sabrımız çok zorlanıyor. Ama bu zeki kızlar çok zeki aletler almışlar. Yelleniyorlar böyle. Çok iyi. Nereden aldım demiştiniz? Görürsem ben de alayım. Gördün sen Tiger ya. Evet var yakında. Burada var mı? Ha tamam. Görürseniz geçelim. Ya ben aslında şapka almak istedim de şapkalar niye bu kadar pahalı burada? 10 Euro'dan aşağı şapka bulamadım ben. 10 Euro'ya şapka olur mu ya? Ha böyle şey yani bayağı basit şapka hani şey şapkadan değil. Kızlar neye karar verdiniz? Ben orijinal alacağım. Ben de sanki. Bir. Şuradan kredi kartıyla aldık. Buradan da affogadomuzu alacağız inşallah. Best çanta aldım. Ne? Berlin'de bir tane best çanta aldım. Ne kadar? 10 euro verdim. Gülüyor. Aşkım ben Paris'te bir bez çantaya 16 euro verdim. Shakespeare Company mi aldı? Aynen öyle. Ben de ona verdim ama Tamam. Tamam. En azından öyle bir şey var. ha, sen bayağı böyle basit bir bez çantası aldın. Ben severim hocam. Pardon. Emin ol 60 euro bana. Onu hatırlayarak sevinebilirsin hayatına. Questo è ieri Marti. Sì. Tiramisu'ya çok benzemiyor mu? Çok iyi. Çok beğendim. Değil mi? Adam gözümün önünde yapacağız. 25 euroluk müzemize girdik de müze balık ölüsü kokuyor. Şu an kolonya ıslak mendille ne kadar keskin kokusu. Islak mendille geziyorum. Ama tablolar falan müthiş. Her masada varız. Zaten bu İtalyanlar bizden çarpıp çırpmıyor mu? Zaten. Her şeyi yani. O yüzden çok da şey değil yani. Sürekli birileri ayılıp bayılıyor resimler. Dur göstereceğim. Bak benim de sanat müzesi gezmek böyle bir şey. Ben resimlerle dalga geçmeden o eserin zevkini alamıyorum. Çok güzeller. Bunlara hiç lafım yok ama eğlenceli. Neyse şükür üst katına çıktık. Burası biraz daha bayağı güzel. Bayağı böyle dönem insanların şöyle şuralara asmışlar. Burada bizim padişahlarımız, atalarımız da buralarda. Onları arıyorum şu an. Bulabilirim bence. Flor'un elbisesini beğendiler. Şimdi ilk defa bir ChatGPT yorumlattım arkadaşlar. Size de anlatacağım şimdi. Şu arkadaşımız Venüs'müş. Şu çiçek tanrıcısı Flora. Ondan sonra bu da bir şey hatırlamıyorum. Şunlar 3 güzellermiş. Şu Eros'muş. Aşk tanrısı. Tanrı mı tanrıça mı ne o? Ondan sonra kısacası ilginç olan şey bu şeymiş. Bir düğün için sipariş edilmiş. Hani yani bir düğün için sipariş edilmiş. O yüzden böyle doğurganlık, aşk tebası bilmem neler yapılmış, tasvir edilmiş yani.
Böyle hikayesini şey yapınca güzel geldi tablo valla. Açıkçası bu Venüs'ün doğuşu şey değil. Beğenmedim o kadar da yani eski o diğer baktığım tablonun açıklaması daha güzeldi. İşte Venüs var, tanrısal güzelliği simgeliyor falan filan. Yanında kanatlı rüzgar tanrısı Aura var. Saflık temsil eden bir tabloymuş. Güzellik falan. Ben diğerinin düğün için yapılmasını, tasvir edilmesi falan çok hoşuma gitti. Böyle bir gerçeklik hikayesi varmış gibi hissettim. Şimdi bak adamlar ustalaşmış, tamam mı? Turist kazıklama tekniği var. Avrupa'nın her yerinde görebilirsiniz bunu. Böyle topu saklıyorlar, bunun üzerine para alıyorlar, tamam mı? Şimdi biz burada oturuyoruz, adam 3. kez yapıyor bunu ve adamın arkadaşları var 4-5 kişi. Bu 4-5 kişi adam bu standı kurduğu zaman geliyor hemen, tamam mı, oraya? Oraya gelip paraları koparıyor şu şekil. Adam çocuktan göremiyorsunuz ki şu an. Birilerini daha kazıklayacaklar mı izleyeceğiz. Bakın şurada toplar, bak bu adam elemanı zaten, bu mavi de eleman. Para veriyorlar, para alıyorlar. Ondan sonra şey yapıyor. Para veriyorsun, bu diyorsun. Eğer top çıkarsa 2 katını sana para veriyor, tamam mı? Ama bunu şimdi arkadaşları kendi arasında yapıyor. Bir turist yaptığı zaman o top ondan çıkmıyor artık. Ne yapıp edip o top ondan çıkartmıyorlar ve adamın parasını alıyorlar ve burada 2 turist kazıkladılar bizim gözümüzün önünde ve turist 300 eurosunu kaybetti. Şaka gibi. Need more. In the good times I found myself ever since you done. Hava çok güzel bu arada. Sanırım deniz var diye böyle hani sıcak ama esiyor yani. Öyle pişittirmiyor. Venedik'teyiz. Venedik'i geziyoruz. Vallahi çok güzel şu an. Her yer hoş gözüküyor gözümde. Sadece bu sıra çok olduğu için giremiyorum şu sıraya. Benim çekebileceğim dert değil. Gerçekten çok isterdim girmek ama no yani, anladınız mı? Ben çekemem o kadar sırayı bu güneşte. İnsanlar gerçekten sabırlı ve girmek istiyorlar yani. Ben biraz daha şu an Venedik'in sokaklarında kaybolmak istiyorum. Böyle çok güzel kanallar var ya, oraları görmek istiyorum. O yüzden böyle bir geldim işte bunun içine girebilmek için. Ama giremedim yani, anlayacağınız gibi. Öyle. Burada da çok tatlı bir çiftle tanıştım. Beni tanıyormuş kız. Almanya'dan gelmişler. Ondan sonra çok tatlılardı. Onlarla tiramisu falan yedik. Öyle ben tekrar ayrıldık. Böyle yolda tanışmayı çok seviyorum. Birileriyle böyle enerjim, keyfim yerine geldi. Zaten size demiştim, ben abi yani şey değilim. Tek yani ben insan seviyorum yani, anladınız mı? O yüzden hani sürekli böyle sohbet etmek istiyorum falan. Sohbet edince falan kendime geliyorum. Yani beni kendime getirdiler. Eğer görürlerse bu videoyu çok teşekkür ediyorum size. Valla keyfim yerine geldi, keyfim yoktu yani. Oturacaktım bir yere böyle saatlerce kalkmayacaktım, o derece keyfim yoktu. Şimdi şöyle bir şey var. Instagram'dan çok fazla mesaj alıyorum, tamam mı? İşte ne bu işte isteksizlik ya da ne bileyim, birisi şey yazmış. Bir şeyden de memnun ol yazmış. Arkadaşlar tek gezmek düşündüğünüz gibi eğlenceli bir şey değil. Ben de gerçekten öyle bekliyordum. İlk 2 gün çok eğlenceliydi. 3 gün, 4 gün. Belli bir süre sonra artık o kadar sıkılıyorsunuz ki şey oluyor yani.
zor oluyor her şey ki en küçük bir aksilik yaşadığım zaman böyle kendimi çok kötü hissediyorum. Ve böyle şey oluyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Arkadaşım olsa en azından birbirimizi motive ederiz. Öyle bir durum da olmuyor. Ve böyle moralim bozuluyor. Kimse yardımcı olmadığı için. Anladınız mı? Bir de benim yüzüm allayıp fazla kaçırmışım. Rengim kaçmış. Neyse işte yani anlayacağınız böyle. Ben o yüzden artık şey oldum, yoruldum. Ay konuşamadım. Yani kısacası düşündüğünüz gibi kolay değil. Yaşadığım aksilikler, kazıklanıyorum, tren kaçar mı diye endişelenen bir şeyler oluyor. Ve böyle moralim doğal olarak bozuluyor. Yanımda özellikle bazen arkadaş istiyorum. Hani gerçekten artık Maps'e bakmak yoruyor, sohbet etmemek yoruyor. Öyle sürekli yabancılarla da sohbet edemiyorum doğal olarak. Ama yani böyle birileriyle görüşünde tanışınca falan çok mutlu oluyorum. Öyle. Şimdi size manzaramı göstereceğim. Böyle bir klasiktir. Makarna aldım. Böyle bir yere oturdum şu an. Makarna yiyeceğim. Günlerdir o kadar böyle soslu şeyler yiyorum ki dümdüz peynirli makarna aldım. Çok güzel bu arada. İlk defa makarna yiyorum İtalya'ya geldiğimden beri. Hep pizza tatlı denemekten makarnayı bir türlü deneyemedim. Ve hani hep böyle alıp dışarıda paket yiyorum ya. Bunun sebebi emin olun istek değil sadece şey meselesi. Mekanlar çok küçük ve mekanların küçük olduğu yerlerde önüme iki tane çocuk oturdu konuşamıyorum. Mekanların böyle küçük olduğu yerler var hep. O yüzden böyle sıra beklemek istemiyorum. Şimdi ben Milano'dayım. Trenim sabah saat 6'daydı. Dolayısıyla 5'te kalktım. Benim otelime çok yakındı. Namazı kılmak, valizi toparlamak o yüzden falan 5'te kalktım. Neyse ondan sonra ben şey yaptım. Hiçbir şey çekemedim. Milano'ya geldim ki dün Venedik'teydik biliyorsunuz ki. Ama şöyle bir şey var ki ben şeyden çok emindim. Milano'ya aslında ben Como Gölü'ne gitmek için geldim. Milano'da zaten yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece işte katedral var. Como Gölü'ne gerçekten çok gitmek istiyordum. Çok güzel bir yer. Hatta Venedik'te tanıştığım çift Como Gölü'nden gelmişlerdi. Bana bayağı öneri verdiler. Ben bayağı dün plan yaptım ama bakın gerçekten plan yaptım. Hani işte nereden gideceğim, nereden nereye gideceğim, işte nereden döneceğim falan filan. Her şey çok okeydi. Ondan sonra neyse size bir şey söyleyeyim mi? Bacaklarım o kadar ağrımaya başladı ki ben Roma'dan sonra İtalya'ya başladıktan sonra rahat her gün 4-5 saat uykuyla geziyorum. Bir böyle otele döndükten sonra öğlenleri böyle 1-2 saat uyuyorsam bir de o vardı. Neyse. Hele bu son Venedik'e geldiğinde de bu trenlerim hep sabahın çok erken saatineydi. Çünkü sonraki gün full hani başka bir ülkede olduğum yani başka bir şehirde olduğum için o güne geziyordum vesaire vesaire. Hani yaptım ettim biletleri almadım. Akşam biletleri alacaktım. Oturdum bilet almaya. Hani internetten alayım hemen hızlı geçeyim diye. Sonra o kadar yorgundum ki dedim ne yapayım hani gidince tren garından alırım falan. Sabah uyandım ki size anlatamam ayaklarım ağrıyor. Yani böyle hani şu an bile ağrıyor ayaklarım. Bacaklarım hissetmiyorum bile. Böyle çok perişan haldeyim. Como Gölü de gerçekten çok güzel bir yer ve böyle şey istiyor hani gerçekten gez abi yani anladın mı? Doya doya yaşa. Keyfim o kadar yok yani keyfim derken bedenim o kadar yorgun ki dedim ki ben niye kendimi bu kadar yoruyorum? Hani neden yani? Gerek yok. Ki zaten arkadaşlar bundan sonra İsviçre'ye gidiyoruz. Berlin Ekspresi'ne falan bineceğim ve İsviçre'de gerçekten hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Dedim ki ben burayı dinlenerek gitmem lazım. Daha çamaşırlarımı falan yıkamam lazım. Vaktim olmuyor ki yıkayayım. Bir de kuruması etmesi lazım. Şu an bile hemen işimi halledip dönüp çamaşırlarımı yıkamayı düşünüyorum. İşte öyle o yüzden kısacası çok anlattım size. Kendim bir şey yapıyorum. Açıklama gereksinim bir telkin veriyorum kendime. İzliyorum aslında çünkü gitmek isterdim Como Gölü'ne ama
Neyse çok güzel bir yer zaten Kambogya'nın. Tam tatilcilik. Orası da kalsın. Orası da kalsın. Neyse şimdi internetten güzel bir mekan buldum. Böyle kahvaltı yapmak istiyorum, biliyor musunuz? Günlerdir de böyle kahvaltı da yapmıyorum. İtalya'dayım diye zaten kahvaltı yapmıyorum. Güne ya böyle hani onların meşhur tatlısından başladım. Ne bileyim pizzayla başladım, poğaçayla başladım. O gün yani sürekli tadım yapmak istediğim için, işte bir yemeklerini yemek istediğim için kahvaltı yapmadım. Böyle gerçekten yumurtalı, ekmekli, avokadolu böyle bir kahvaltı aşeriyorum. O yüzden güzel bir yer buldum, oraya gidiyoruz. Orada böyle rahat bir 2 saat oturup bu katedralı görmeye gideceğim. Oradan da şeye gideceğim. Bu ünlü alışveriş merkezi var ya, oraya gideceğim. Kafeye geldim. Kafe rezervasyonlu çalışıyormuş. İçeri almadılar beni. Vallahi çok üzgünüm ama içerisi çok güzel klimalıydı. Bayağı üzgünüm şu an. Hatta böyle bir yarım saat sonra girebilirsin dedi. Dedim tamam, hani bekleyeyim, yarım saat sonra gireyim. Sonra dedi ki rezervasyon yapmam lazım. Sonra numaramı istedi. Ama numaram yok. Yani numaramı dedim ki arayamazsın ama yani. Tam o zaman dedi yapamayız. Ne dedim, hani bekleyeceğim. Yok dedi, o zaman yapamayız. Yani ilginç, bayağı ilginç. Bilmiyorum, sonra birileri geldi, onları aldılar falan. Ama sanki bir ayrımcılık hissettim gibi oldum, hissetmedim de bilmiyorum, çok anlamadım şu an. Ama beni dışarı oturtturdukları için gayet memnunlar yani. Hani diyemiyorum ki içerisi boşaldığı zaman beni al. Hiç Türk kültürü yok, hiç. Neyse, siz bir influencer'ı kaybettiniz, önermeyeceğim burayı. Beni alsaydınız paylaşacaktım ne güzel, çok güzel bir yer, gelin falan diye. Beğenmişsem tabii yemeğini, yanlış anlamayın da. Ama şimdi yok, paylaşmayacağım. İnat mı inat? Beni içeri almıyor. Şimdi rezervasyonu yapan çocuk tam burada, tamam mı? Görüyor. Ama şu an beni hiç anlamıyor ya, bayılıyorum bu olaya. Özellikle kameramı görmesi için elimden geleni yapacağım ki neyi kaybettiğinin bir kez daha farkına varsın. Böyle nasıl influencer olduğumu belli edebilirim bilmiyorum. Olabildiğince belli etmem lazım. İçine otursun, yarısına tuz bassın. Neyse, ayrımcılık yapıldığını düşünmüyorum başörtüm yüzünden falan, merak etmeyin. Benim gibi oturan insanlar var dışarıda. Ama yani içeride o kadar boş masa var ki yani bilmiyorum, ayıp. İçine bir tane buz koymuşlar. Sinir oldum. Şu an her şeye sinir oldum. Buz dedim de abla, yani bir tane. Vallahi içinde bir tane buz var. Yemin ederim yazık, bana kapı açıldığı zaman içeriden kırma esiyor içime. Size bir şey söyleyeyim mi? O kadar sinir oldum ki bu arada. Gidecektim hani başka bir yere ama artık başka bir yer bulma takatim yok. Açım ve ben sadece gezmek istiyorum. Hayır yok. Yemeğimi yiyeceğim, gideceğim. Bana hayır yok. Bu tamam mı? Yumurtayı böyle getirdiler, şaka mı? Asla beklemiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi. Yaşadığım talihsizlik var, konuşamıyorum. Talihsizlikler yüzünden demiyorum. Aşırı şişirilmiş bir mekan. Aşırı pahalı. O kadar güzel de bu mekan niye bu kadar kalabalık? Biri bana bunu açıklasın. Şuna ne kadar verdiğini tahmin edemezsin. Wow! O meşhur galerideyiz arkadaşlar. Şimdi kuzenim bir çanta istedi. Onu almaya gideceğiz, bakacağız. Sonra birkaç mağazaya uğrarım falan. Hiçbir zaman marka takıntım olmadı, tamam mı? İşte ne bileyim, marka çantam olsun, marka kıyafetim olsun, ne bileyim işte şuyum olsun, buyum olsun gibisine. İnsanlar şu an marka binalarının önünde falan böyle fotoğraf çekiliyor, video çekiliyor falan. Özellikle marka diye. Hani çok cringe geliyor bana, çok geliyor, bir de çok kapitalist sistem yani, anladın mı? Hani basit bir marka işte, dümdüz bir marka. Hani bir de zaten bu markalar boykotlu markalar falan bir de.
Yani saçma geliyor bana. Resmen popüler kültür kölesi. Selam. Bugün şöyle bir otobüs yolculuğundayız. Milano'dan Tirano'ya gidiyoruz. Aktarma yaptığım otobüsün manzarasını göstereceğim size. Muhteşem bir şey. 10 euroya aldığı veli verim diyebilirim. Bakın ben bunu beklemiyordum, tamam mı? Ben bunu beklemiyordum yani bu gerçek mi? Bu gerçek mi yani? Size anlatamam, ne kadar güzel olduğunu anlatamam şu an. Hani kafamı nereye çevirsem dağ ve nereye çevirsem müstakil, çok güzel bir ev. Ve bu ne? Tam olarak? Bu ne tam olarak? Avrupa'nın pis yeşil sulu göllerini gördükten sonra bu bir nimet. Ve daha yolun başındayız arkadaşlar. Daha nereleri göreceğim aklım almıyor, tahmin edemiyorum bile. Şu an Tirano'dayız bu arada. Burada olmamızın sebebi yarın İsviçre'ye gidiyorum. Tren buradan kalkıyor. Ve burası böyleyse ben İsviçre'yi tahmin edemiyorum. Bakın edemiyorum. Selam. Büyük ihtimalle şu an bir kopukluk yaşandı yani. Bu Milano'da da bir şey çekmedim. Bu Tirano'da da bir şey çekmedim. Çünkü Milano benim için tam dinlenme noktası oldu arkadaşlar. Ben Milano'yu gezmedim. Sadece çok fazla araba sesi var. Ben anlamıyorum burada. Kamyonlar falan geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Milano'da sadece katedrali gördüm. Bir de çok ünlü alışveriş merkezini gezdim. O kadar. Bir de aslında biraz benim için alışveriş yeri oldu. Hediyelik bir şeyler aldım falan. Neyse işte onun dışında Milano'da bir şey yapmadım. Çünkü artık 4-5 saatlik uykudan sonra hep uyudum. Bugün de işte Tirano'ya geçiş yaptık. Günüm de full yolda geçti. O yüzden hani şeyim yani burada da zaten gezip görmek için İtalya'dayız. Son kez İtalyan pizzası yiyeceğim. Ondan sonra böyle bir yad edeceğim İtalya'yı. Ondan sonra artık yarın İsviçre yolcusuyuz. Son kez İtalyan pizzası yeniyor arkadaşlar ve manzaram şu şekilde. Bayağı iyi. Tadım zamanı. Ay, abilerim kesmemiş bu arada. Ben keseceğim. Abi niye kesmedin? Ayıp ettim bak. Bu arada margarita söyleyecektim. Ben gerçekten margarita seviyorum. Ama adam dedi ki buffalo'yu daha çok seviyorum ben. Sordum yani buffalo mu margarita mı diye. Dedi buffalo daha güzel. O öyle dedi diye buffalo söyledim. Benim kararlıktaki yani hayattaki kararlarım neyse. Şimdi yiyelim bakalım. Çok güzel. Ben böyle pizza seviyorum işte. İşte budur yani. İtalyan pizzası budur. Selam. En büyük hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmeye